Uçak gemilerinde en son kontrolleri falan ben yaptıktan sonra uçak hareket edebiliyordu. Amerika ordusunda zaten Türk çok var. Ya bizim Facebook grubumuz bile var. Hava mekanik olarak çalıştıktan sonra kara kuvvetlerine geçiş yaptım. Sen gittiğinden beri Türkiye çok değişti abi. Evet. İşte. O zaman ben bir kuroyum. Askeriye girdim, 4 ay sonra hemen vatandaş oldum işte. Senin gibi asker olabilirler mi? Ne yapmaları lazım? Böyle yapıyor, tamam mı? Gel gel falan yapıyor. Bunun omzuna bir koydum. Bir kalkarım. Aynen. Mesela ilk rutinini Onların sor. ne güzelmiş. Kaç gün tatilin var? Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nda olmuyor. Komutanım biz cadı olacaktık. Tavla oynuyor muydun Yunanistan'da? Oynuyordum. Peki yendiğin zaman böyle tavlayı koltuğun altına koyuyor muydun? Şimdi Ataman'ın evindeyim. That's why instead of staying here for a year. Nasıl koydum ama? Bu arkadaşın gece karanlık korkusu olduğunu o gün öğrendim. Bir adam böyle koluma gitme. Emeklilik planı yapıyor musun? Şu anda kafamda Tayland var, Phuket'te yaşamak var. The complex dynamics of today's world brings many unknowns in our profession. I may not know all the whens, whats, and wheres, but there is one and only thing I can guarantee you, ladies and gentlemen. We are and will always be ready to adapt, overcome, and dominate any and every circumstance. Evet. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Ataman abimiz var. Merhabalar. Ataman'la ben İstanbul'dan tanışıyoruz. Birlikte aynı otelde çalışıyorduk. Aşağı yukarı aynı zamanlarda Amerika'ya geldik. İkimizin de geliş hikayesi biraz farklı. Meslektaşız, birlikte çalıştık ve daha sonra da işte yıllardır Amerika'da yaşadık. O da zaman zaman Amerika'dan çıktı, ben de çıktım. Şimdi tekrar burada bir araya geldik Teksas'ta. Kendisi Amerikan ordusunda yüzbaşı. Ona bazı sorular soracağız. Sizin de merak ettiğiniz soruları ona soracağız. Merhabalar. Nasıl geçiyor askerlik? Askerlik güzel ya. Sabah 5, akşam 6 çalışıyoruz. Güzel ya, ben mesleğimden gayet memnunum yani. Amerikan ordusuna 2011'de katıldım. Önce donanmadan başladım. Burada Navy denilen. Orada 4 sene hava mekanik olarak çalıştıktan sonra kara kuvvetlerine geçiş yaptım. İşte uzman çavuş olarak. Kara Harp Okulu'na başvurumu yaptıktan sonra kabul edildim. 2017'de subay çıktım. Erlik dönemim nasıl geçti? Zaten tabii Türk ordusunda hiç bulunmadım ama ben hava mekanik olduğum için genellikle işimle alakalı şeyleri daha çok yapıyordum. İşte hava mekanik olsun, uçak tamiri. Uçak gemilerinde işte launcher, troubleshooter dediğimiz pozisyon var. İşte uçak gemisinin dekinde çalışıyorsun. En son kontrolleri falan ben yaptıktan sonra uçak hareket edebiliyordu. Aslında yaptığım en heyecanlı mesleklerden bir tanesiydi o. Uçak gemisindeki görevden sonra subaylığa başladın değil mi? Onun önce kara kuvvetlerine geçiş yaptım. 8 ay 9 ay sonra Kara Harp Okulu'na girmek istedim. Ve seçildim. 2017'de subay çıktım. Yani donanmadan kara kuvvetlerine geçtin.
Evet, donanmadan kara kuvvetlerine geçiş yaptım. Neydi onun sebebi peki? Sınıfımı değiştirmek istemiştim ama donanmada bu çok zor. Bir iki kere denedikten sonra değiştiremeyince tabii kara kuvvetlerinde bu biraz daha esnektir. Bir de değişiklik iyi olur diye düşündüm. Ondan Ben dolayı de öyle düşünüyorum. kara kuvvetlerine geçiş yaptım kardeşim. Kaç ülkede bulundun peki görev için? Görev olarak yani Avrupa'da bulunmadığım yer yok. Asya'da işte daha yeni Ben hatırlıyorum Yunanistan, Almanya. Yunanistan, Almanya, Kore. Zaten buraya gelmeden önce 1,5 sene, 2 seneye yakın Kore'deydim. Askeri öğrenci olarak Estonya'da bir süre takıldım. Yani güneyinden batısına, doğusuna kadar her yerde bulundum Avrupa'nın. Yunanlar mesela senin Türk olduğunu anlıyorlar mıydı? Anlamaz olur lan. Tabii ki. Ya burada Hani, isimlik var yaka şeyinde. tabii Yücel. Yani biz nasıl anlıyorsak hani Yunan isimlerini, onlar da Türk isimlerini biliyorlar. Evet. Nasıl tepkiler veriyorlardı? Birazcık değişikti ya Yunanların tepkileri tabii ki. Çayları taze ediyorum. Çayları Çayları tazeledim, evet. Tavla oynuyor muydun Yunanistan'da? oynuyordum. Yeniyor muydun? Yeniyordum, yeniliyordum. Orada da abi porta mı deniliyor, porte mi deniliyor? Tavoli mi demiştin? Yok, tavoli denmiyor. Porta deniliyor galiba. Orada da işte Yunanca'da kapı demek sanırım. Peki yendiğin zaman böyle tavlayı koltuğun altına koyuyor muydun? Karşındakinin. Nasıl koydum ama? 2 Mars Bağırıyormuşum bir düz sokağa. falan diyor muydun öyle? Bağırıyormuşsunuz sokağın ortasında. Yok ya, orada Volos şehrindeydim ben. Orada işte sahil kenti. Sahil kentte bizim aynı İstanbul'daki gibi böyle çay bahçeleri falan filan var. Tabii oraya giden ilk Amerikan ordusu kafilesi biz olduğumuz için tabii anlıyorlar bizim Amerikan ordusundan olduğumuzu. Davet ediyorlardı falan filan. İşte tabii ben Türk olduğumu söyleyince daha da bir şey oldular. Yakınlık göstermeye başladılar bana. Kanka olmak istediler değil mi? Tabii kanka olmak istediler. Nerelisin falan filan, işte İstanbulluyum aslan falan filan deyince çok hoşlarına gidiyordu. Türkiye'ye de gittin bu arada değil mi? Türkiye'ye diye görevle mi? Yok yani gezmeye falan Tabii. uğradın öyle. Tabii. Buraya gelmeden önce zaten bir Türkiye'ye uğradım. Bir ay falan işte ailemle falan takıldım. Her tayin sürecinde iki tayin arası bir Türkiye'ye gidiyorum zaten. Ama tabii ki Türkiye bayağı bir değişiyor tabii. Her gittiğimde Türkiye bambaşka bir ülke olarak karşıma Ben de her çıkıyor. gittiğimde bambaşka tanıyamıyorum artık. Evet. Dur lan. Boynum şu olacak. Bir dakika, kafa ağrısı yapıyor. Dün Can'la birazcık dışarı çıktık da birazcık kafa ağrısı var yani ondan dolayı. Ben adamın kafasını ağrıtırım böyle. Başını ağrıtırım. kafa açtım. Kafa açıcı bir adam. Öyle Biz kardeşim. kaç yıldır arkadaşız? 2008'den beri arkadaşız. 16 senedir arkadaşız. 17 olacak. 17 evet 17. Bayağı olmuş ya. Bayağı olmuş 17 o. sene. Ne oldu İkimizin lan bize? de yani düşün, Amerika ile alakamız yoktu. Bana green card çıkmıştı otelde çalışırken. Ataman da İngilizce kursuyla Amerika'ya gelmişti. Evet. Daha sonra o da Amerika'dayken green card'a başvurdu. Evrakları İstanbul'a gitmişti. Oradan yollamışlardı falan. Ondan sonra da işte recruiter office dediğimiz askere alınma merkezinden askere gitti. Bootcamp'e katılmıştım. Neredeydi o? Texas'ta mıydı? Navy'nin bootcamp'i Great Lakes, Illinois'da. Illinois. Illinois. Zaten tek acemi birliği orada var. Ben 2 kere acemi birliğine gittim. Kara kuvvetlerine geçiş yapınca bir daha acemi birliğine gitmeni istiyorlar bootcamp'e. O acemi birliğine de şehre gittim. Fort Benning, Georgia'ya gittim. Filmlerde izlediğimiz gibi böyle çok psikolojik baskı zor oluyor mu acemi birliğinde? Ya oluyor tabii ki. Neden dersen dışarıdan izole edilmiş bir ortamda bulunuyorsun. İşte institutionalization dediğimiz, yani artık kurumsallaştırmadan ziyade artık bir yere aidiyetinin olduğunun kavramını orada şey yapıyorsun, işte farkına varmaya başlıyorsun. Çok farklı milletlerden asker oluyor mu Amerikan Tabii ordusu? var yani bayağı. Yani Türk gördün mü mesela hiç? Türk var. Yani Amerika ordusunda zaten Türk çok var. Çok mu var? Tabii bayağı var. Ben senden başka hiç Türk görmedim. Var bayağı var ya. Bir de bazen Instagram'dan falan gördüğüm işte bazı arkadaşlar falan filan var. Denk geliyor öyle. Ya bizim Facebook grubumuz bile var. Tabii. Türk askerleri, Amerika'daki Türk Evet. askerleri gibi. 150'ye 200'e yakın bir şey var. Üyesi Vay var. be. Tabii bunun içerisinde değişik rütbelerden olan, değişik sınıflardan olan. General yoktur herhalde. General yok ama bir tane yarbay vardı. Bir tane yarbay vardı. Yani bayağı yani geniş yelpazeli. Sen bu arada kurmaysın değil mi? Yok, şu anda kurmay değilim. Amerikan ordusunda zaten kurmaylık kavramı yok.
Ama ismi değişik oluyor. İşte ona da ILE deniliyor Amerikan ordusunda. Kurmaylık kavramı olmadığı için istersen Kararp Okulu'na gitme. Normal subay okulundan mezun ol. Gene general olabiliyorsun. Ha, sen şu anda istesen generalliğe kadar gidebiliyorsun. General Yani olabiliyorsun. teknik olarak evet gidebilirim. Kara kuvvetleri daha mı iyi şimdi Navy'den? Daha mı çok seviyorsun? Daha memnunum çünkü daha çok seyahat etme imkanı verdi bana. Açıkçası söylemek gerekirse. Genelde Amerika ordusuna işte donanmaya katılırsan daha çok gezersin tarzı bir şey var. İntiba var ama o benim kendi deneyimimde o gerçek değildi. Ben hava mekanik olduğum için zaten gemiye bağlı değildim. Yani gemiye bağlı olan sınıflar var. Squadron dediğimiz yani filolar döndürme görev yapıyor. Biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Peki böyle aklına gelen komik, ilginç bir anın var mı? Acem Birliği'ndeyken artık gece karanlıkta şey yapacağız. İşte arazide işte pusulayla falan filan işte nokta bulma. İşte koordinatlar veriliyor. O koordinatlar çerçevesinde işte belli başlı noktalara gidiyorsun. Arazide kendi nasıl navigasyon yaparsın onun eğitimi. Gece tabii ki. Ve bizim bir tane şey var. Fenersiz mi yoksa? Fenerli ama kırmızı ışık kullanıyorsun. Gece kırmızı ışık daha az görünür uzak mesafeden. Bizim bir tane şey vardı. Arkansas'lı galiba. Kovboy gibi takılan. Böyle işte abi bizim orada ata binerim, inek giderim falan filan. Kovboy tarzı bir eleman vardı. Bu arkadaşın gece karanlık korkusu olduğunu o gün öğrendim. Çünkü kolumu tutarak şey yapıyordu. Ya bırakma beni gitme falan çok karanlık burası diye böyle. O gün anladım yani. Kitabın kapağı içindekinden birazcık farklı olabiliyor öyle durumlarda. Adam böyle koluma gitme Yaşar dur gitme falan diye böyle. Savaş anında çok sıkıntı olabilir yani böyle Savaş şeyler. anında sıkıntılı bir abimiz, evet. Sıkıntılı bir arkadaş olabilir o. İzole olduğun zaman veyahut işte stres oranı arttığı zaman işte insanın gerçek karakteri o zaman ortaya çıkıyor. Bize de askerdeyken Acemi Birliği'nde koşun demişlerdi bir tane futbol sahasının etrafında. Kar var ama böyle dize kadar kar var. Ankara'da yapmıştım ben askerliğimi. Koştukça böyle en öndekiler o karı açıyorlar. Arkadakiler daha rahat boşluğa basmış oluyorlar. Bayağı arkadakiler de artık o kara basa basa eziliyor. Buz haline geliyor böyle kayganlaşıyor. En arkadakiler düşe geliyorlar tamam mı? Bir tane de arkadaş var koşamıyor hiç. Bir sağ koluna birisi girdi, sol koluna birisi girdi. Ve ne dedi biliyor musun? Hayatımda ilk defa böyle bir laf duydum. Ben dedi hayatımda hiç koşmadım dedi adam ya. Adam hayatında hiç yani denemek için bile koşuyor. Ya nasıl bir şey acaba bir deneyeyim bir koşmak. Nasıl bir şey bile denemiş. Askerde yani her tipten insan var ya. Tabii canım. Alıştın yani. Şu an hiçbir sıkıntın yok. Alışmak, sevmek daha... Daha zor geliyor. Emekli olmak... 14 sene oldu. Alışayım artık yani. Alıştın mı? 3 haftalık asker Hala alışamıyorum diyor. Hala alışamıyorum. Ne zaman emekli olmayı düşünüyorsun? Allah ne zaman emekli olmayı ister. Yani fırsat olsa şimdi olacağım da. 2033'te emekli oluyorum. 2033. 2033. Bir şey kalmamış ya. 8 sene sonra emekliyim. Emeklilik planı yapıyor musun? Şu anda kafamda Tayland var. Phuket'te yaşamak var. Wow. Güzel. Evet. Geliriz yanına kardeşim. Gel kardeşim her zaman. Beraber Tayland'da file binip masaj yaptırmaya gideriz. Daha uzun yıllar görüşeceğim arkadaşlarımdan bir tanesidir Ataman. Kafamda bir tane böyle villa alıp abicim. Havuzlu villa. Abi orada artık ölene kadar bu Ateş edeceğim diyorsun balkondan. balkondan makinalı sürekli. Evet emekliyim lan ben. Ta. Bornozla. Bornozla. Palmiyelerdeki şeyleri vuruyorsun. Hindistan cevizi. Köylüler çok sıkıntı yapıyorlar sana. Kafamızı şişiriyorlar. Belediye reisi geliyor. Vallahi onun haricinde işte o zamana kadar başka ülkelere gezmiş. Ya ben her seferinde bir ülkeye gittiğim zaman çok seviyorum ve diyorum ki Allah ben burada emekli olurum falan diye o gözle bakıyorum genellikle. Ama şu anda Tayland var yani kafada. Filipinlere de gittim. Yani güzel bir yer ama emekli olabileceğimi falan zannetmiyorum orada. Onun için Tayland candır ya. Evet. Tayland iyidir. Bizim iş arkadaşlarına bir şey diyor musun buradan? Belki bizi izliyorlardır şimdi. Vay Ataman'la Can bir araya gelmiş falan diyorlardır. Belki ne bileyim Mehmet Ali, Kerem abi, Murat aklıma gelenler. Murat abi hala omzun acıyor mu? Bir kere Onun omzuna mı şey yaptın? işe geldim. İşten boksa gideceğim o zaman boks olsa yapıyorum ya. Ha bu arada eskiden boksördü.
İstanbul'dayken. Çanta içine bakıyor ya. Ha. Boks eldivenlere göre çıkardı bu. Hiç böyle sorun etmeden böyle girdi. Böyle yapıyor, tamam mı? Gel falan yapıyor. Bunun omzuna bir koydum. Bütün gün doktora gideceğim ya falan filan deyip böyle duruyordu yani. Ama yani Murat dediğimiz abi de öyle uzun boylu, minik kuş. Biz ona minik kuş lakabı takmıştık. Rıfat takmış ona minik kuş lakabını. Böyle bir hafta falan omzunu tuta özellikle beni görünce öyle omzunu tutuyordu falan, böyle triplere giriyordu. Yunus da böyle şeye çok meraklıydı, savunma sporlarına. Hadi gel diyordu, sana böyle bir şeyler yapıyordu. Ben öyle bakıyorum. Sonra bir daha demedi öyle bir şey. Ne oldu, bir şey olmuştu. Omzunuza yumruk mu attınız, öyle bir şey oldu? Canını mı acıttın minik kuş? Vallahi çok güzel günlerimiz geçti ya Vallahi orada. evet ya. Mesela burada Amerika'da yaşayan Türkler senin gibi asker olabilirler mi? Yani bunun için ne yapmaları lazım? Tavsiye ediyor musun? Tabii ki de tavsiye ediyorum çünkü evet girebilirler. Girmek için en az green card lazım. Ha, green card olmayan kesinlikle alınmıyor değil mi? Yok. Green card'ın yoksa kesinlikle askeriye giremiyorsun. En az green card'ın olacak. Ben de zaten green card'la girmişim Peki askeriye. Vatandaşlık sürecini hızlandırıyor mu green card? Evet, hızlandırıyor. Benim zamanımda Bush yasası vardı. Bir gün bile askeriyede vakit geçirirsen sana hemen vatandaşlık hakkı veriyordu. Ben de o yasadan faydalandım ama sanırım şimdi değiştirdiler o yasayı diye duydum. Ama tam emin değilim. Sen benden daha erken vatandaş oldun diye hatırlıyorum. Tabii daha erken. Askeriye girdim, 4 ay sonra hemen vatandaş oldum işte. Evet. Mülakatta da zorlamadılar herhalde. Ya zorlamadılar, zaten üniformayla gitmiştim. Zaten çok basit oluyor mülakat. Evet ya mülakat ya bize full mülakat vermediler asker olduğumuz için. Faydalarını çok gördüm askerinin. Neden dersen öncelikle stabil bir maaşın oluyor. %100 sağlık sigortan oluyor. Ki bu Amerika'da çok önemli bir şey. Neden dersen Yani dişten göze her şeyini tedavi ediyor. Dişten göze her şeyi tabii tedavi ediyor. Saç ektireceğim desen. Derse çıktı. Hadi ektir lan falan. Hadi ektir, o senin psikolojiniz O da var. bizden aslında. Üniversite masraflarımı askeri ödedi %100. Bir de üzerine cep harçlığı da veriyor. Üniversiteyi de yani kampüste okumak zorunda değilsin değil mi? Görevdeyken falan okuyabiliyorsun Tabii diye. uzaktan. Benim gittiğim üniversitenin askeri üssün içerisinde kampüsü vardı. Hoca gönderiyorlardı oraya. Sınıf arkadaşlarım hepsi askerdi. Bir de hantallaşmaman için sürekli Evet, hani sürekli push spor up falan yapıyorum. spor Tabii. yapman gerekiyor değil mi? Tabii ki yani her gün zaten sabah içtiması. Sabah içtimasından sonra da PT'ye gidiyorsun. Physical training. Amerika'da mesela genelde böyle polisler, askerler çok fit oluyorlar. Başka diğer ülkelerde mesela göbekli falan da gördüğüm oluyor ama burada pek görmüyorum hiç. Ya zorunluluktan ziyade gerekli. Çünkü yani koşman lazım yani. Birisini kovalıyorsun. Arkasında koşman gerektiği zaman ne yapacaksın? Koşman gerekiyor yani. O opsiyonel değil yani benim için. Yani subay da olsan Tabii subay da yapman olsan, lazım. az subay da olsan, general de olsan yapıyorsun hocam o sporu yani. Asker olduğun sürece yapıyorsun. Çünkü fiziksel olarak fit olmak durumundasın. kaç gün tatilin var? Her ay 2,5 gün kazanıyorsun. Onun haricinde de zaten federal tatiller falan oluyor. Labor Day falan. Labor Day işte ne bileyim Veterans Day falan filan varsa onu Cuma'ya bağlıyor. 4 gün veriyor. Ne bileyim işte Christmas'ta tatilin oluyor. Yeni yıl tatilin oluyor vesaire. Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı'nda olmuyor. Olmuyor mu? Çok sulu şeyleri vermiyorlar. Komutanım biz cadı olacaktık. Ol yavrum. Yürüyün lan. İçtimaya. Bizde mesela şeydi, adın soyadın bir de memleketini söylüyorsun. Yani komutana böyle selam verirken adın soyadın mesela Ahmet, Mehmet, Trabzon, Emret komutanım diyorsun. Ha yok bizde o yok. Ha. Bizde o yok ya. Bize günlük rutinini anlatabilir misin? Ataman Bey. Bir kalkarım. Oraları kes. Kes abi bunu. Neyse. Bence tam öyle de hani ben de asker olarak da nasıldır rutinlerinde. Ondan sonra da ben de seni zaten tanımasam asker derdim de abi oradan gir. Ha öveyim birazcık. Aynen. Ha, mesela ilk rutinini Kolları sor. ne güzelmiş. kalın. Evet abi bir soru da ben soracağım şimdi sana. Mesela asker olarak sabah rutinin nasıl oluyor? Bu arada mesela ben seni tanımasam hani yolda atıyorum bara gelsen bana ya da bir markette bir yerde görsem derim tamam bu adam asker mesela. Çünkü hani biraz analizlerim iyidir baktığım zaman asker olarak derim sana mesela abi. İşte sabah rutinlerin nasıl?
Sabah rutinleri sabah 4'te falan kalkıyorum ben genellikle. 4-4.30 gibi. İşte kahvaltıydı, şuydu, buydu. Ondan sonra işte sabah hamama gidiyorum. İşte sabah sporundan sonra eve git. Ondan sonra üniformamı giyiyorum. Sonra ofise geçiyorum 9 gibi. Toplantılarım oluyor gün boyunca. Görev varsa işte görevlerle ilgili analizler, şunlar bunlar. Akşam 5 gibi de işten çıkıyorum. İşte öğle yemeğinde gene işte cime gidiyorum. Cimde ağırlık Çok kaldırma. uzunmuş o zaman bir günün. Sabah 5, akşam 5. Sabah 5, akşam 5 evet. Baktığım zaman. Ama 6.30 gibi başlıyor işte. 11 saat falan. Benim saatlerimi ben belirliyorum çünkü şu anda birlik komutanı olduğum için hani kalmam gerekiyorsa kalıyorum. O çalıştığın yerde senden üst kimse yok mu? Benden üst binbaşılar falan var işte karargahta. İşte tabur komutanı var. Tabur komutanından sonra ne geliyor? Tümen mi geliyor? Tümen komutanı var işte albay. Bu şeyleri de hepsini biliyorsun. İngilizce konuşmuyorsun hiç. Ona da dikkat ettim. Yani Amerika'da mesleki terimlerde herkes İngilizce kelime kullanır. Sen vallahi Türkçeyi hiç katletmeden gidiyorsun yani. Ya ben Türk ordusu personeliyle de görev yaptığım için İngilizce askeri terimlerin Türkçesini biliyorum o açıdan. Sen edit yaparken çok güleceksin abi. Kızlar oluyor mu abi askerde? Oluyor tabii. Bir sürü. Bayan personelimiz de var bizim. Kadın personel. Artık sanırım Türkiye'de bayan denmiyor. Kuro Kadın olarak. deniyor. Kadın mı deniyor? Evet. Kadın erkek. Bayan kız kardeşime söylemişti. Şu abi de bayan demedi. Niye? Kuro niye? Yani nesi var yani? Bayan işte yani. Sen gittiğinden beri Türkiye çok değişti abi. Evet. İşte. O zaman ben bir kuroyum. Sen bir kuru oldun. Bayan. Kadın personelimiz de var. Aha. Hatta benim çoğu personelim öyle tabii denk geldi. Çoğu senior dediğimiz yani yüksek rütbeli astsubayların çoğu kadın. Ya uçak gemilerinde de oluyor değil mi kadın Tabii personel? uçak gemilerinde de kadınlar oluyor. Hatta benim supervisor'ım kadındı. Bayağı kadın personel var Amerika ordusunda. Her rütbede, her pozisyonda, her işte kadınlarımızı da görüyoruz evet. Sana askerlik hayatında başarılar diliyoruz. Eyvallah. Yine biz bugün Oklahoma'ya gidiyoruz bu arada Ataman'la. Ataman Oklahoma'da çünkü yaşıyor şu anda. Ben de bugün onu ziyaret edeceğim. Onun evine gideceğim. Bakalım evde de belki bir iki video çekme imkanımız olur. İnşallah. Gizli bir şeyler yoksa evde. Hadi eyvallah. Uçuyormuşum ama bunu. Öyle bir edit yapabilirsin. Arkadaşlar benim savaşa gitmem lazım gibi. Evet, bu görüntüleri kaydeden Kadir arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Şu anda Oklahoma'ya girmiş bulunmaktayım. Hayatımda ilk kez Oklahoma eyaletine giriyorum. Ve buradan da daha sonra Arkansas isimli eyalete gireceğim. Arkansas diye okunuyor. Arkansas diye yazılıyor. Şimdi Oklahoma'da gördüğüm kadarıyla çok geniş, bomboş arsalar var, böyle araziler var. Hani almak isterseniz burada gayet her yer bomboş yani. Buralar hep dutluk, zeytinlik. Hiçbir şey yok yani etrafta. Hep samanlar falan var. Hayvanlar var. Büyükbaş hayvanlar çıkıyor hep karşıma. Evet, Ataman arıyor. Şuna bir bakayım. Burası Ataman'ın yaşadığı yer. Bayağı küçük bir şehir. Etrafta hep böyle boş araziler duruyor. Askeri tesis işte buradaymış. Oklahoma'da bir küçük tarım şehri. Şurada karavanlar var sağ tarafta. Şimdi Ataman'ın evindeyim. Ataman'ın daha önce yer aldığı Kore'de yapılan bir videoyu izliyoruz. Kore'deki görevli olduğu üste çekilmiş bir video. I am Yashar Ataman Yücel. I'm a captain in the United States Army. I'm currently with the 6th Ordnance Battalion, working as an ammunition officer within Support Operations Section. I didn't know anything about Korea when I came here for the first time. I didn't know what to expect, but the more I found out about Korean culture, the more I wanted to embrace it, and the more I just started loving it. And
That's why instead of staying here for a year, I requested to extend here so I can experience Korean culture even further. To learn the Korean traditional sport serially, I asked myself, what's a better opportunity to experience and embrace Korean culture and stay mentally, physically ready. Gel. Oy, oy. Turu attı geldi. Yaşar, helal olsun sana. Helal. Tarih bileceksin, tarih. Ayvaz abi, Joker var mı? İtol it. Onu güzel söyledin. Neredeyse onu çektim. Joker bak, yeşil bölgeye gelirse özgür bir adamsın. Özgürlüğünü elde. Bu da Ataman'ın motoru, garajı. Moruk, her şey için sağ ol kardeşim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Kaçıyorum ben. Dışarıda şey yapalım. Baba kendine iyi bak. İyi bak kardeşim. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bir daha dönüşte gel uğra. Yine geliriz. Sen de uğra aslında. Uğrarsın. Atlarım motora gelirim. Evet, şu anda sabahın körü, daha güneş doğmadı. Ataman'ın evinden ayrıldım. Oklahoma'dayım hala. Oklahoma City'ye doğru gidiyorum. Ve güneşin doğuşunu bekliyorum. Rüzgar değirmenlerine bakarak. Biraz daha araba kullanacağım. İleride bir yerde güneş doğarken kenara çıkacağım. You got me acting out. You, oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cool. Oh, it has to be you leaving. Evet, güneş doğdu, yeni bir gün başladı. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Oklahoma'dan selamlar. Got me feeling